Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok hoş, çok güzel bir bayan patik modeli anlatacağım. Tam çeyize yakışır bir model olacak. Gelinlerin ayağına böyle yeni gelinlerin ayağına çok yakışır, kokoş bir model diye düşünüyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bir günde bir çift rahatlıkla örebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bilek kısmına kadar gelecek. Böyle açık patik tarzında değil de biraz yukarıda olacak. Yarım bot tarzı bir patik modelimiz olacak inşallah. İlk defa yapacaksanız bile tereddüt etmeyin. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir yumak ip yeterli oluyor. Bonbon lüks kullanacağım arkadaşlar. Şöyle 100 gram 240 metre renk kodu. Soranlar için de 984 18. Evet. Tığ olarak ise 2 numara yani 1,75 milimetrelik tığla öreceğim. 37-38 numara ayak için öreceğim ben. Eliniz sıkıysa benimle aynı başlayıp artırmayı bir sıra fazla yapabilirsiniz. Eliniz genişlese de e, biraz sıkı tutmaya çalışın. Tavsiyemdir arkadaşlar. Evet, ipimi alayım. Evet, benim elim normal. Ne sıkı ne geniş. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Küt burunlu bir patik yapacağız. 16 tane zincir çekelim. 2, ne sıkı ne geniş olsun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 zincir çektim. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3. Dördüncü zincire bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire yine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Trabzanlarımızı hep bu şekilde yapıyoruz. Her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Baştaki zincirle birlikte 14 tane trabzanımız olması lazım. Evet, şöyle her birine bir batarak ilerleyeyim. Şöyle son zincirime de trabzanımı yaptım. Sayalım. Dediğim gibi baştaki zincirde sayacağım. 3, 6, 9, 12, 13, 14 tane trabzanım oldu. Burada bir zincir çekiyorum. Eliniz sıkıysa iki zincir çekin. Burada köşe artırması olacak. Tığıma doladım. Bu son trabzanı battığım zincire tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Yani zincirin öbür tarafına da geçmiş oluyoruz. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın karşısına, zincirin öbür tarafına bir trabzan. 14 trabzan da bu tarafa yapacağız. Her birine bir batarak ilerliyorum. Trabzanların ucuna batıyorum. Evet, nar taneledik arkadaşlar. Nar suyu yaptık. O yüzden ellerim berbat, kusuruma bakmayın. Çok yıprandı. İşlerde yapılmadan olmuyor. Evet. Şöyle son zincirin karşısına da trabzanımı yapıyorum. Yine de sayalım 14 tane mi diye. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Bir zincir çektim. Yine buraya köşe trabzanımı yapacağım. Bir üst sırada. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir üst sıraya geçmiş oldum. Hemen sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Ve her birine bir batarak ilerliyorum. Evet. Buradaki bir zincirimize kadar gelelim. Evet. Şöyle bir zincir çektim. Yere kadar geldim. O bir zincir çektiğim yuvaya bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Evet.
Bu kısımda 2 tane artırma yapmış oldum. Bir tanesi sağ tarafa düştü, bir tanesi sol tarafa. Ortada da zincir var. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Ve yine her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, buradaki bir zincir çektiğimiz yuvaya kadar gelelim. Evet, şöyle göstereyim. Zincirin öncesine kadar geldim. O bir zincir çektiğim yuvaya bir trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Burada da 2 tane artırma yapmış oldum. Karşımda ilk yaptığım zincir var. Tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana trabzan yapıyorum. Yine her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Yine bir zincir çektiğimiz yuvamıza kadar gelelim. Evet, bir zincir çektiğim yuvama kadar geldim. Öncesindeyim. O yuvanın içine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Ve tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Her birine bir batarak diğer bir zincir çektiğimiz yuvaya, yani şöyle bakın, buraya kadar gelelim. Artırmalarımız hep bu şekilde olacak. Evet, şöyle bir zincir çektiğim yuvanın öncesindeki trabzanın tepesindeyim. Tığıma doladım. O zincir yuvasına bir trabzan, bir zincir doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Karşımda bakın, burada bir alt artırma yaptığım için bir trabzan var. Onu unutmuyorum. Onun tepesine de bir trabzan yapıyorum. Ve ilk yaptığım zincir var karşımda. Tepesine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiyorum. 3 zincir. Evet, 3. sıramızı tamamladık. Böyle öğrendiniz arkadaşlar. Bu şekilde köşelerde, yani zincir köşelerinde bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapacaksınız. Ve her bir trabzana bir trabzan yaparak devam edip burada da diğer köşede de artırmamızı yapacağız. Bakın, burayı anlatayım. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yaptıktan sonra karşımda 2 tane trabzan var. Bunlar her sırada bir tane artacak. 2 tane normal trabzan yaptıktan sonra zincire sabitleyeceksiniz ve yine bir üst sıraya geçeceksiniz. Ne kadar yapacağız? Benimle aynı şekilde, aynı boyutta yapmak isteyenler 24, üst tarafta 24 trabzan, altta da 24 trabzan olacak şekilde öreceğiz. Yani toplamda 48 tane trabzanımız olana kadar artırmalarımızı yapalım. Sonrasını göstereceğim. Artırmalarımı tamamladım. Toplamda 48 tane trabzanım oldu. Kaç sıra ördük? Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk sırayla birlikte toplamda 6 sıra örmüşüz. Bir üst sıraya geçtim. 3 zincir çektim. Her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Bu sırada artırma yapmayacağız. Şöyle geçişi göstereceğim. Buradaki bir zincir çektiğimiz yere kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi bir zincir çektiğimiz yuvamız karşımızda. Tığımı doladım. Bu bir zincir çektiğim yuvaya batmıyorum artık. Hemen sıradaki, bakın, öncesindeki trabzana battım ve o bir zincirin sonrasındaki trabzana trabzan yapıyorum. Artırma yapmadım. Ve her birine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Evet. Her birine bir trabzan yaparak devam edelim. Yine diğer bir zincir çektiğimiz yuvanın öncesine kadar gelelim. Evet. Karşımda bir zincir çektiğim yuva var. Oraya batmıyorum. Hemen sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Yine artırma yapmadık. Ve yolumuza devam ediyoruz. Her birine bir batarak. Şöyle karşımda ilk yaptığım zincir var. Batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Ve sıradaki trabzana trabzan yapıyorum. Bu şekilde her birine bir trabzan yaparak devam edelim. Şöyle
Burada bir zincir çektiğimiz yere batmamıştık arkadaşlar. O hizaya bakın. Son trabzana şöyle şunun tepesine kadar gelelim. Bakın, burada bir zincirim var. Öncesindeki trabzan bu. Ve onun üzerindeki trabzanın tepesine kadar gelelim. Evet, dediğim yere kadar geldim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın, bir alttaki değil onun altındaki bir zincir çektiğim yuvaya tığımı batırdım. Gördüğünüz gibi bir öncesindeki trabzan, onun üzerindeki trabzan ve son olarak onun üzerine trabzan yapmışım. Buradan da sayarsam baştaki zincirle birlikte 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 tane trabzan örmüşüm. Şimdi desenim 2 sıra kutucuk yapacağız. 3. sırada desen yapacağız arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. 2 zincir doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. 2 zincir doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bu şekilde 12 tane kutucuk yapalım. Evet. Evet, 12 tane kutucuk yaptım. Beraber sayalım. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Taban kısmına geçtik. Taban kısmı trabzan olacak. Her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Ve ilk yaptığım zincir karşımda tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Ve sıradaki trabzana trabzan yapıyorum. Evet, bir üst sıraya geçtik. Her birine bir trabzan yaparak buraya kutucuğun öncesine kadar gelelim. Evet, şöyle bakın buraya kadar geldim. Yine kutucuk yapacağım. 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Hemen karşımdaki trabzanın tepesine trabzan. 2 zincir, sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Bir altta yaptığımız işlemin aynısı. Yine 12 tane kutucuğumuz olacak. Evet, 12'yi tamamlayalım. Evet, ikinci kutucuk sıramı da tamamladım. Şimdi her birini anlatayım arkadaşlar. Yaparak göstermeyeyim, anlarsınız eminim. Her birine bir trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım. Yani bu sırayı tamamlayalım. Sonra bir üst sıraya geçelim. Yine trabzan yaparak devam edelim. Buraya kadar gelelim. Desen sırası olacak. Deseni göstereceğim. Evet, dediğim gibi yere kadar geldim, trabzanın son trabzanın üzerindeyim. Desen yapacağım. 2 zincir tığıma doladım. Hemen bakın karşımdaki trabzana bu şekilde alttan girerek trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan yapalım. 1, aynı yere bakın alttan girerek 2, doladım. Aynı yere alttan girerek 3. trabzanımı yaptım. Şöyle tutuyorum. Bu sefer bu şekilde gireceğim. S şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Böyle S şeklinde desen yapacağız. Şimdi bu şekilde girerek yapacağım. Hiç zincir çekmeden tığıma doladığım bu şekilde alttan yukarıya doğru girerek 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Şöyle tekrar diğerini de göstereceğim. İlmeğimi genişlettim. Bu sefer de bakın bu şekilde girerek 3 trabzan yapacağım. Doladığım böyle alttan girerek 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Şöyle şimdi gireceğim yeri göstereyim. Bakın U şeklinde oldu gördüğünüz gibi. Şimdi de bu şekilde bakın. Bu şekilde girerek 3 trabzan yapacağız. Doladım. 3 tane trabzan. 1,
2 ve 3. İlmeğimi genişlettim. Burada başladığımız gibi şimdi bu şekilde girerek trabzan yapıyoruz. Doladım. Şöyle tutuyorum. 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Şöyle düzelteyim. Şimdi bakın böyle geldi. S şeklinde gidecek. Bakın böyle. Şimdi buraya bu şekilde girerek trabzan yapacağız. Doladım. 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Doladım. Ya göstereyim yine. Şöyle S şeklinde ilerlediği için buraya bu şekilde girerek trabzan yapacağız. Bir, 2 ve 3. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi bu şekilde batarak trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi bu şekilde batarak. Anladınız eminim. 1, 2 ve 3. Doladım. Bu sefer alttan yukarıya doğru. 1, 2 ve 3. Şimdi de soldan sağa doğru. Böyle giriyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi de doladım aşağıdan yukarıya doğru bu şekilde. 1, 2, 3. Evet, böyle devam ediyor. Şimdi ilk başladığımız gibi bu şekilde yine gireceğiz. Burada olduğu gibi. Eminim anladınız. Anlamayanlar videoyu biraz geriye alıp buradan itibaren tekrar bakarlarsa yapabilirler. Şöyle şuraya kadar gelelim. Evet, sonuncu da beraber yapalım istedim. Şöyle görüntüye bakın ne kadar hoş duruyor. Şöyle tığıma doladım. Bakın en son aşağıdan yukarıya doğru, yani şöyle batarak yaptım. Trabzanlarımı şimdi bu şekilde sağdan sola doğru girerek 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Evet. Yeterli. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1, 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen bu sıradaki trabzanın tepesine, karşıdaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Ve her birine bir batarak ilerliyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Şöyle karşındaki zincirin tepesine battım. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. 3 zincir. Ve her birine bir trabzan yaparak şuraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Şöyle buradaki yine son trabzanın tepesine kadar gelelim. Evet, son trabzanın tepesindeyim gördüğünüz gibi. Şimdi yine 2 sıra kutucuk yapacağız. 3. sırada desen yapacağız. Kutucuk için 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Kutucuklarımızın trabzanları nasıl göreceğiz? Şöyle bakın. Şöyle kendinize doğru yatırırsanız yerleri belli, gördüğünüz gibi. Trabzanların tepeleri belli. Tığıma doladım. Hemen şurada bakın. Şöyle bakıyorum. Şuradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Evet. Yine 12 tane kutucuk olacak. Yanlış yaptığınızı, sayısı azsa ya da çoksa oradan anlayabilirsiniz. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanı buluyorum. Şöyle bakın, burada direk gibi duruyor. Oradan anlıyorum ve üzerine trabzan yapıyorum. 2 zincir. Sıradaki trabzanı buluyorum. Tepesine trabzan yapıyorum. 2 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. 2 zincir. Sıradaki trabzanımı bulup üzerine trabzan yapıyorum.
2 zincir, sıradaki trabzanın tepesine trabzan, 2 zincir, sıradakine trabzan, 2 zincir, bir trabzan, 2 zincir, sıradakine trabzan ve 2 zincir, şöyle şuraya trabzan, 2 zincir, trabzanın tepesine trabzan ve 2 zincir doladım. Bakın burada 2 zincir çekip yolumuza devam etmiştik. 2 zincirden sonraki trabzan karşımda duruyor. Onun tepesine trabzan yapıyorum ve her birine bir batarak devam edeceğiz. Şöyle yine de beraber sayalım arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tanesi doğru yapmışız. Şimdi trabzan yaparak buraya gelelim. Bir üst sıraya geçelim. Sonra yine trabzan yaparak buradaki trabzanın tepesine kadar gelelim. Evet, dediğim yere kadar geldim. 2 zincir çekiyorum. Yine dediğim gibi kutucuk yapacağız. İkinci sıra kutucuk sırasındayız. 2 zincir, bir trabzan şeklinde ilerliyorum. 2 zincir, bir trabzan. 2 zincir, bir trabzan. 2 zincir, bir trabzan. Evet, bu şekilde devam edelim. Buraya gelince trabzanlarımızı yapalım. Bir üst sıraya geçip yine trabzan yaparak buraya kadar gelelim. Desen sırası olacak. Desen sırasını göstereceğim. Evet, dediğim yere kadar geldim. Burada 2 zincir çekiyorum. Burada desen sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Tığıma doladım. Şöyle bu şekilde trabzanıma batarak 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tığıma doladım. Şimdi alttan yukarıya doğru bu şekilde girerek 3 trabzan. 1 2 ve 3. Tığıma doladım. Bu sefer de şöyle bakın. Soldan sağa doğru girerek 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tığıma doladım. Bakın buradan yukarıya doğru girerek 3 trabzan. 1 2 3. Tığıma doladım. Bu şekilde girerek trabzan. 1 2 ve 3. Doladım. Aşağıdan yukarıya doğru bakın. 3 trabzan. 1 2 3. Soldan sağa doğru girerek trabzan. S şeklinde ilerliyor. 1 2 3. Buradan yukarıya doğru. Ortadan yukarıya doğru. 1 2 ve 3. Evet, artık bilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Şöyle yine buraya kadar gelelim. Evet. İkinci sırayı da tamamlamış olduk. Desen sırasını. Şimdi bakın en son bu şekilde battım. 3 trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1 2 trabzanın karşısına tepesine trabzan yapıyorum. Ve her birine bir batarak ilerliyorum. Evet. Buraya kadar gelip sıramızı tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Trabzan yaparak devam edelim. Buraya kadar gelelim. Ben ilk kutucuk sırasını tekrar göstermek istiyorum. Evet, buraya kadar gelelim. Evet, dediğim yere kadar geldim. Burada yine ilk kutucuk sırasındayız. 2 zincir çektim, tığıma doladım. Şöyle dediğim gibi şöyle kendinize doğru çevirin. Buradan anlarsınız. Bakın buraya batmam lazım. Hemen oraya
Bir trabzan yapıyorum. Trabzanın tepesine trabzan yapmış oluyoruz. 2 zincir. Sıradaki trabzanı bulup tepesine trabzan yapıyorum. 2 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Ve 2 zincir. Sıradakine trabzan. Yine 12 tane kutucuk olacak. Şöyle videoyu karıştırırsanız arkadaşlar videoyu geriye alabilirsiniz. Bu şekilde toplamda 4 desen yapalım. 2 deseni yaptık. 2 sıra kutucuk, bir sıra desen şeklinde ilerliyor. 4 desen örelim. 4 desenden sonra bir sırada kutucuk sırası yapalım arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 4 desenimi yaptım. Sonra bir sırada kutucuk gittim. En son neredeyim? Burada sıranın sonunda karşıya sabitledikten sonra bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet, şimdi arka kısmı yapacağız. 12 tane kutucuğumuz var. 3 kutucuk sağda bırakıyoruz. 1, 2, 3 kutucuk bıraktım. Ben işaret koyuyorum daha iyi anlatabileyim diye. Bakın. 3. kutucuğun trabzanına şöyle işaret geçirdim. Sol taraftan da bakın 1, 2, 3. kutucuğun trabzanına işaret geçiriyorum. Çok oldu, kusuruma bakmayın. Şöyle göstereyim. Ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kutucuğum var. Buradan sol taraftan örmeye başlayacağım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım tığımdan. Burada sağa doğru sayıyorum. 1, 2, 3. kutucuğun trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. 1, 2, 3 zincir. Artık işaretimi çıkartabilirim. Tığıma doladım. Zincir yuvasına alttan girerek trabzan yapıyorum. Doladım. Trabzanın tepesine trabzan. Zincir yuvasına alttan girerek trabzan. Trabzanın tepesine trabzan. Zincir yuvasına trabzan. Trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Ve her bir trabzana bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, şurayı da göstermek istiyorum. O yüzden ilerliyorum. Şöyle zincirim var karşımda, tepesine batıyorum. Bunu da yatırıyorum ki saklamak adına. Trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, bu şekilde her birine bir trabzan yaparak buraya kadar gelelim. Evet, son trabzanın tepesine kadar geldim. Yine zincir yuvasına batarak bir trabzan. Trabzanın tepesine bir trabzan. Bir zincir yuvasına, bir trabzanın tepesine batarak ilerliyorum. Bir zincir yuvasına, bir trabzanın tepesine. Gördüğünüz gibi işaretlediğim yere kadar geldim. Sadece 3 kutucuğun üzerine ördük. 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Ve ilk trabzana batmıyorum. Kesinlikle batarsam artırma olur. O yüzden ikinci trabzana trabzan yapıyorum. Baştaki zincirde trabzan kabul ediyorum. Ve her birine bir trabzan yaparak sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim son olarak zincirin tepesine de trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum, çeviriyorum. 3. sıraya geçtik. Tığıma doladım. Bir üst sıraya geçişte ne yapıyorduk? İlk trabzanı atlıyoruz, ikinciye trabzan yapıyoruz. Ve her birine bir batarak ilerliyoruz. Bu şekilde git gel yapacağız. Ben 12 sıra öreceğim arkadaşlar. 2 sırada topuk oyuntusu yapacağız.
Siz kendi ayağınıza ölçün. Topuk arkasında 3 parmak şöyle tutarsınız. 3 parmak kalana kadar örün. Yani topuğunuz şöyle göstereyim. Şöyle yanında. Mesela topuğunuzun arkasında şöyle 3 parmak kalana kadar örün. Yani şöyle şuraya kadar örebilirsiniz. Ondan sonra 2 sıra devam edeceğiz. Benimle aynı yapıyorsanız da 12 sıra örün. Eliniz benimle aynıysa, normalse 12 sıra örün. Sonrasını ben de örüp göstereceğim. Evet, 12 sıra olana kadar ördüm. Şimdi topuk oyuntusu yapacağız. Ee, 37 tane trabzanım var. Ortada 7 tanesini üzerine sık iğne yapacağız. Şöyle beraber sayalım. Sağ taraftan 15 trabzan ayırıyorum. 3, 6, 9, 12, 15. Şöyle 16'ya işaret koyuyorum. Sol taraftan da 3, 6, 9, 12, 15, 16'ya işaret koyuyorum. Şöyle. Ortada 7 trabzan ayırdık. Şöyle beraber sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sizde trabzan sayısı farklıysa ortada 7 trabzan kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet. Bir sıraya geçtim. Her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Şöyle hızlıca öreyim. Evet. İlk trabzanıma karşımda işaretlediğim ilk trabzanım var. Ona başına dolamadan batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 7 tane sık iğne yapalım. Yan yana 2. Her birine bir batıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Tığıma doladım. 7 sık iğneden sonra trabzan yaparak ilerliyorum. Her birine bir trabzan. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. 3 zincir çektim, çevirdim. Yine her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Burada işaretlediğim yeri, yani ilk sık iğnemize kadar örelim. Evet, şöyle göstereyim. Karşımda ilk yaptığım sık iğnem var. İşaretlediğim ilmeğim. Tığıma doladım. Burada eksiltme yapacağız. Batıyorum sıradaki sık iğneye, ilmeği alıyorum. Doladım, 2 ilmeği içinden geçtim. İkisinden geçmiyorum. Doladım, sıradakine batıyorum. İlmeği aldım, doladım, 2 ilmeği içinden geçiyorum. Tekrar doladım, sıradaki sık iğneye giriyorum, ilmeği alıyorum, doladım, 2 ilmeği içinden geçiyorum. Tığımda 3 tane yarım trabzan var. Dolayıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Tığıma doladım, bir tane normal trabzan yapıyorum ortadaki trabzanıma. Doladım, yine eksiltme yapacağım. Sıradaki sık iğneye giriyorum. İlmeği aldım, doladım, 2 çektim. İkinciyi çekmedim. Doladım, sıradakine batıyorum. İlmeği aldım, doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Sonrakinden geçmedim. Doladım, sıradakine batıyorum. İlmeği aldım, doladım. İkisinin içinden geçtim. Tığımda 4 ilmeğim var. Dolayıp 4 ilmeği içinden geçtim. Evet, topuk oyuntusunu tamamlamış olduk. Her birine bir trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi bu arka kısmı dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle ters tarafı bakın. İç tarafı bana bakacak şekilde şöyle göstereyim, dışa doğru katladım. Evet, şöyle son trabzanım söküldü. Evet, bu şekilde katladım. Şöyle çevirdim.
Ben tığla kaydırma tekniğiyle dikeceğim arkadaşlar. İki ucu birleştireceğim. Ama ayağıma batar derseniz ipinizi biraz uzun bırakıp buraya kadar dikebilirsiniz. Evet, şöyle şuradaki son zincirime giriyorum. Şöyle bayağı bir sık örmüşüm. İlmeği oradan geçirdim. Sıradaki trabzana giriyorum. Arkadaki sıradaki trabzana girdim. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradakine giriyorum. Bakın ikisine bir giriyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sık iğne de yapabilirsiniz. Size kalmış. Buradaki ilmeğimi hafif genişlettim. İkisine bir batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle iki ucu birleştiriyoruz. Dediğim gibi ayağımı rahatsız eder derseniz dikebilirsiniz. Zaten ipi keseceğiz birazdan. Evet, şöyle sonuna kadar geldim bile. Şöyle en son şu şekilde batayım, sağlam olsun. Bir zincir çekiyorum. İpimi şöyle birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle şuradan da açılmasın diye bir düğüm atacağım. Bir zincir çekiyorum. İpimin fazlasını yürütüp kesiyorum. Evet, bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar patiğimizi. Şimdi lastik kısmını yapacağım. Ya da bir sıra trabzan yapıp o şekilde de bitirebilirsiniz. İpimi aldım. Bir zincir çektim. Şöyle arkadan başlayalım. Şöyle şuradaki tam ortadan başlayalım. Evet. İlmeği aldım, buradan geçirdim. 1 2 3 zincir çektim. Doladım. Hemen buraya trabzan yapıyorum. Karşında zincir var, görüyorsunuz. Doladım. Zincirin ortasına batarak trabzan. Şöyle trabzanın tepesine denk geliyor ya da zincirin başladığı yere diyelim. Trabzan. Bakın bir tepesine battım trabzanın. Bir içine batıyorum. Yatık bir şekilde duruyor trabzanın. Bir de trabzanı battığım yere batıyorum. Evet, karşımda şimdi zincir var. Zincirin ortasına batıyorum. Bir de burada trabzanın tepesine diyelim. Trabzanın içine batıyorum. Alttan girmiyorum. Delik oluşmasın diye. Bir de trabzanı battığım yere batıyorum. Böyle orantılı yapalım ki diğer tekini yaparken sayıları tam denk gelsin. Bir trabzanın içine batıyorum. Bir de trabzana battığım yere. Bir zincirin içine batıyorum. Bir de zinciri başlattığım yere ya da trabzanın tepesine diyelim. Böyle bu şekilde buraya kadar gelelim, burayı da göstereceğim. Evet, kutucuk kısmına kadar geldim. Burada bir de buradaki trabzanın battığım yere batıyorum. Trabzan yapıyorum. Zincir yuvasına şöyle alttan girerek bir trabzan yapıyorum. Bir tane de trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Bir zincir yuvasına trabzan. Bir trabzanın tepesine trabzan. Bu şekilde ilerliyorum. Bir yuvanın içine, bir trabzanın tepesine. Bir yuvanın içine, bir trabzanın tepesine.
Evet, yuvanın içine battım. Doladım buradaki trabzanın tepesine. Öbür tarafa geçmiş oldum. Buradaki zincirin içine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Trabzanı battığım yere trabzan. Evet, sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Karşımda ilk yaptığım zincirim var. Tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bu trabzan sayıları çift olursa tam denk gelecek lastik örgümüz arkadaşlar. İnşallah çifttir. Benimki de saymadım. 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Şimdi sıradaki bakın zincirden sonraki trabzana bu şekilde önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Doladım. Sıradaki trabzana da arkadan bu şekilde beline dolayarak trabzan yapıyoruz. Doladım. Sıradakine önden beline dolayarak trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine arkadan beline dolayarak trabzan. Tığ işi lastik. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur. Doladım. Tekrar gösteriyorum. Öndekilere bu şekilde doladım. Arkadakileri de bu şekilde girerek trabzan yapıyoruz. Bir önden bir arkadan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Demek ki benimki tek sayıymış arkadaşlar. Burada karşımda 2 trabzanım kaldı. En son önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Şöyle sıradaki trabzanı arkadan beline dolayarak yapmıyorum. Çünkü görüntü güzel olsun istiyorum. Ve ilk yaptığım zincir karşımda, tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Ve 3 zincir çekiyorum. Bir sıraya geçmiş oldum. Doladım. Öndekileri önden dolayarak batıyoruz. Arkadakileri de arkadan bu şekilde beline dolayarak trabzan yapıyoruz. Evet, 3. sıradayız. Bir üst sıraya geçişte gösterdim. Şöyle en son bakın burada önden beline dolayarak yapacaksınız ve zincire sabitleyip 3 zincirle bir üst sıraya geçeceksiniz. 3. sıradayız. 5 sırada olabilir, 6 sırada yapabilirsiniz. Size kalmış. 5 ya da 6 sıra yapalım. Ben de yapıp döneceğim. Ben 5 sıra ördüm. Şöyle beraber sayalım. Bakın ilk sırayı da sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yeterli diye düşünüyorum. Siz 6 sırada örebilirsiniz. İlk yaptığım zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şimdi böyle bu şekilde ayağınıza geçirin arkadaşlar. Bu ağız kısmı geniş oluyorsa bir sıra sık iğne gidebilirsiniz. Toparlaması için. Hafif arada çok genişse hafif eksiltme de yapabilirsiniz. Benimki ideal. O yüzden ben burada bitireceğim. Şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle biraz uzun kesiyorum. İç tarafa saklayacağım. Şöyle iç taraftan batıp ilmeği alıp bir zincir çekiyorum ki burada sıkılansın. Kaydırarak aşağıya iniyorum. Evet, ipimin fazlasını kestim. Şöyle mankenimin ayağına geçireyim. Evet, mankenimin ayağında geçirdiğim çok hoş, çok güzel oldu. Böyle harika bir model ortaya çıktı. Şöyle bir sırada şöyle bir ya da iki sıra böyle daha uzun yapmak isterseniz çizme tarzı iki desen şöyle bu kısma uygulanabilir arkadaşlar. Öyle de yapılabilir. Fikir olsun. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum.
İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.